Bugün sizlerle her etkinlikte bir kart satın alıp cezalı maç için kadro kuracağım. Şu anlık aktif olarak kadromuz bu şekilde. Bu dizilişte bu kadroyla tam gaz başlayacağız arkadaşlar. Çarkımızdaki etkinlikleri de sizlere göstermiş olayım. Programlara geldiğimizde arkadaşlar çarktaki etkinliklerimizi hemen belirtiyorum. Yıl dönümü etkinliği, yani yıl dönümü 26 etkinliğinden başlayıp arkadaşlar bir de Ballon d'Or ekledim. Onun altındaki hiçbir etkinlik arkadaşlar çarkta eklememiş. Sadece Ballon d'Or ve üstündeki etkinlikler arkadaşlar çarkımızda var. Bir de ikon ve kahramanlar olarak ayırdım. Ama bu etkinlikler arasında arkadaşlar satılamaz kartları olan etkinlikler de var. Mesela sıra dışı diye bir etkinlik. Bu etkinliğin kartları satılamaz olduğu için onları eklemedim. Bunların bilgisini vermek istiyorum ve direkt çarkımıza geldiğimizde ise 25 etkinliğimiz arasında ilk transferimiz, bakalım hangi etkinliğimiz ne olacak diyorum ve karşımıza geldiğinde Ballon d'Or 26 etkinlikten bir transfer yapacakmışız. Hemen seçtik. Kaydet arama dediğimizde ise arkadaşlar kartlarımız gördüğünüz gibi bu şekilde. En yüksek 110 şgenlik Dembele'miz var. Alabiliyoruz. Güzel. Bir oyuncuya 750 milyon bütçe veriyorum. Bunu unutmayalım. Ona göre transferlerimizi yapacağız. Ama şu anlık dizilişimiz 4-2-2-2 bildiğiniz gibi ve o dizilişte kalmak istiyorum. O yüzden SNT'de oynayabiliyor mu? SNT'de oynayabiliyor. O zaman ben buradan Dembele'mizi alıyorum. En iyi kartı da almış olduk. Bu şekilde 511 milyona 118 genlik kartımıza isteğimizi verdik. Emirler bölümüne giriş yaptığımızda da kartımızı gördüğünüz gibi almış olduk ve şimdi o zaman kadromuza geçelim ve ilk transferimizi bu şekilde yapmış olalım arkadaşlar. Mesela Ethiopya'da gördüğünüz gibi Ballon d'Or kartı olan bir kartı varmış bu hesapta. Ama Ethiopya ikon bir oyuncu olduğu için ikon olarak sayılacak. Çarktan ikon gelirse mesela King de Ethiopya'da geçerli ama Ballon d'Or geldiğinde Ethiopya geçerli değil arkadaşlar. Onun bilgisini vermiş olayım. Dembele'mizi o zaman sağ santraforumuza ekledik. 90 gen olduk ama beceri puanlarımızı basmamız lazım. Şimdi o zaman buradan şuta verelim. Şut güzel bir özelliktir. Sağ orta saha ve SNT'de de oynayabilen bir karta dönüşmüş oldu ve Dembele ile birlikte 91 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman ikinci transferimiz hangi etkinliğimiz olacak? Hemen görmüş olalım. Ekranlarımıza geldiğinde UCL 26 etkinliğimizi görmüş oluyoruz. 115 ve 120 arası da arkadaşlar yedeklerden bir oyuncu katkısı verebiliyoruz direkt pazardan almadan. Bu kuralımızı da unutmayalım. UCL 26'dan gördüğünüz gibi Vinicius Junior, Ekitike gibi kartlar varmış bu hesapta. Aslında Vini kullanılabilir ama şu anlık dizilişimize uygun değil. 4-3-3 atak dizilişe geçip Vini kullansak mı? Vini güzel karttır bence arkadaşlar. Hem coins boşa gitmemiş olacak hem de arkadaşlar Vinicius Junior güzeldir. Dembele'yi de bu şekilde sağ kanatta oynatmış olacağız. Kendi mevkisinde oynamış olacak. Ben burada arkadaşlar Vini'yi alırım ya arkadaşlar. 90 şekilde bu şekilde olduk. Bedava bir şekilde güzel bir kart aldık. Bu arada UCL 26 etkinliği değil mi? Onu bir kontrol edelim. UEFA hayalinin peşindeki premium oyuncusu, yani UEFA 26 etkinliğimizin içerisindeymiş bu oyuncu. O yüzden kuralımıza uyuyor. Pazardan da ben arkadaşlar yine bir kontrol etmek istedim. Gördüğünüz gibi UCL 26 etkinliğimizi seçtiğimizde Vinicius Junior, gördüğünüz gibi UCL 26 etkinliğimizi seçtik. Pazardan da karşımıza çıktı. Yani kuralımızı bozan bir şey yok. Tekrar çevir diyerek o zaman arkadaşlar 3. etkinliğimizi belirliyoruz ve bakalım neymiş? Sınırlı efsaneler etkinliğinden bir oyuncu alacakmışız. O zaman şimdi 115-120 arası bir oyuncumuz var mı? Sanırsam yok arkadaşlar. Bakalım, sanırsam yok zaten arkadaşlar. Arama bölümüne giriş yapalım o zaman ve sınırlı efsaneler etkinliğimizden de bir transfer yapalım. Bakalım arkadaşlar. En yüksek 110 gerigenik kartlar varmış şimdi. Mayo De Bruyne coinsimiz etmez. Bir oyuncuya 750 milyon vereceğiz. 116 genik karta coinsimiz yine etmiyormuş. O zaman 115 genik bir kart alacağız. Alaba'ya baktığımızda turuncu Ali olsaydı güzel olabilirdi. Aubameyang'a baktığımızda bunun kırmızı Ali varmış. Aslında arkadaşlar şey seçelim. Bunu ben hiç seçmiyorum. Buradan dereceleri direkt turuncu yapalım arkadaşlar. Bu şeyde turuncu kartlar gözüksün. Direkt ne var ne yok görelim. Mesela Mane'de turuncu Ali varmış. Bunu görüyoruz. Laporte'da varmış. Bunu görüyoruz. Muslera'da varmış. Bunu görüyoruz. Hiç böyle arkadaşlar detaylı bakmamıza bile gerek kalmıyor. Şimdi o zaman Muslera alsak mı? Tanıdık, sevdiğimiz bir oyuncu. Muslera direkt almak isterim şu anda. Bence alalım ya. Muslera'mız inşallah güzel bir karttır. Kurtarışlarını yapar diyorum ve 525 milyona isteğimizi verdik. 120 genlik karta. İstek de gördüğünüz gibi kabul edildi. Yani pazardan almış olduk ve şimdi o zaman Fernando Muslera'mızı da kadromuza ekleyelim ve yeni transferimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. 96 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman yeni etkinliğimiz, bakalım ne olmuş olacak diyorum ve çarkımız döndü ve karşımızda hangi etkinliğimiz geliyor derken geleceğin yıldızları etkinliğimiz gelmiş olduğu yedeklere baktığımızda ise geleceğin yıldızları etkinliğinden bir oyuncu yok arkadaşlar. 115
115-120 arasında. O zaman pazardan bir transfer alacağız ve bakalım bu oyuncu kim olacak arkadaşlar. Şimdi turuncu derece zaten seçilmiş. Burayı da geleceğin yıldızları yaptığımızda, kaydet arama dediğimizde ise kartlara baktığımızda güzel kartlarımız var. Şimdi arkadaşlar o zaman 120-121 gelinlik kart coinsimiz yeter mi? Yetmiyor. Maalesef etmiyor. O zaman arkadaşlar bir son kez buna da bakmak istedim ama 900 milyon gibi civarında. Şimdi bu kartımız sağ ortası, o yüzden hiç bakmamıza bile gerek yok. Luna'ya da bakmamıza gerek yok. Buradan Mbappe alabiliyoruz. Bunu görüyorum. Mbappe olabilir. Can Uzun. Can Uzun direkt alırım ya. 237 milyona 120 gelinlik Türk milyoncumuzu aldım. Ofansif orta sahada ihtiyacımız vardı. Milyoncumuzu kullanmış oluruz. İsteğimiz de kabul edildi ve Can Uzun'u da hızlı bir şekilde kadromuza eklemiş olalım ve merkez ofansif orta sahamızı da bu şekilde Can Uzun'la geliştirmiş olduk ve Can'la birlikte ise 99 gene kadar ulaşmış olduk. Bence kadromuz fena ilerlemiyor. Güzel tatlı bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah cezalı maçta da ceza çekmeyiz bu kadromuzdan diyoruz ve bakalım devamındaki etkinliğimiz ne olmuş olacak. Ekranlarımızda UEL 26 etkinliğimizi görmüş oluyoruz. Yedeklere girdiğimizde UEFA Avrupa Ligi etkinliğimizden bir oyuncu yokmuş bu hesapta. O zaman direkt pazardan bir transfer yapmak zorundayız. Şimdi o zaman pazara giriş yaptık. Dereceler zaten seçili. Burayı sıfırlayalım ve UEL'i bulup seçelim arkadaşlar. Hemen şu anlık göremedim. Bulduğum kaydet arama dediğimizde ise kartlarımız arkadaşlar bu şekilde oyuncularımız var. Şimdi 121 genli kartlara baktığımızda fiyatımıza uygun. Güzel. Yani 116 gen temelinde bir oyuncu alabiliyoruz. 122 genler alınabiliyor mu? Yok. O zaman arkadaşlar bir 121 gen yani temeli 126 gen ne diyorum? Temeli 116 genlik bir karta bakabiliriz arkadaşlar. Mesela bu çok ama çok uygun bir kartmış ama maalesef turuncu hali yokmuş. O zaman direkt turuncu hallere odaklanacaktım ama turuncu hali olan fiyatımıza uygun hiçbir oyuncu yok arkadaşlar. O zaman derecemizi bir kırmızı derece yapalım. Arama dediğimizde ise kırmızı dereceli bir oyuncu var mı ona bakalım. Kırmızı dereceli de bir oyuncumuz yok. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde mavi gözüken bir oyuncumuz yok. Çok kötü oluyor. Ve UEFA Avrupa Ligi etkinliğimizde de çok az oyuncu varmış. Ondan arkadaşlar bu şekilde sıkıntı çekiyoruz şu anda. İnşallah bari mor dereceli fiyatımıza uygun bir oyuncu olur. Bakalım arkadaşlar. Mor dereceli bir tane santrfor gördüğümde santrforu da Matonovic'e bırakmak istemiyorum ya. Oraya daha sağlam oyuncular alınabilir ve maalesef bu oyuncu dışında da başka bir oyuncumuz yok. Son olarak da bir arkadaşlar mavi dereceye bakalım. Haydi oğlum bari güzel oyuncular olsun derken yine Matanovic var. Merkez orta saha kart var. Başka baktığımızda bu oyuncu var. Fiyatımıza uygun değilmiş ama arkadaşlar. O yüzden alamayız maalesef. İçime sinmedi ama yapacak bir şeyimiz yok. 452 milyona 117 gen Manza Mambi diye bir futbolcumuzu isteğimizi verdik. Pazardan da kartımızı aldığımıza göre merkez orta sahamızın birisini bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi yedeklerimize girdik ve oyuncumuzu sol merkez ekledik. 102 gene kadar da ulaşmış olduk ve şimdi o zaman bakalım arkadaşlar hangi etkinliğimiz gelmiş olacak. Ekranlarımızda bu sefer Ginga yani Jinga diye okunuyor sanırsam. Jinga etkinliğimizden bir transfer yapacağız. Yedeklere baktığımızda Jinga'dan bir oyuncumuz yokmuş arkadaşlar. 115 ve 120 arası genleri de o zaman ne yapacağız? Tabii ki de pazardan bir şey alacağız. Turuncu yapalım. İlk turuncu dereceli almaya çalışalım ki beceri puan bastığımızda biraz da özellikler yükselmiş olsun. Şimdi Jinga etkinliğimizi buldum. Kadet arama dediğimizde ise kartlarımız arkadaşlar bu şekilde güzel sağlam oyuncularımız var. Şimdi 121 genlik kartlara baktığımızda fiyatımıza uygun bir oyuncu var ama turuncu hali olması lazımdı. O da bu var Rodrigo ama bu da fiyatımıza uygun olmadığı için hiç almaya gerek yok. Şimdi Igor pazarda varmış. Hatta 2 tane Igor kartı var ama şimdi ikisini de almak istemiyorum. Murillo pazarda varmış. Olabilir. Premier'de varmış ama o 119 gen. 120 genlik o zaman hiç uzatmadan 373 milyona 120 genlik Murillo'muzu isteğimizi verdik direkt. Kartımızda gördüğünüz gibi gelmiş oldu ve şimdi o zaman arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de stoperimiz, defans hattımız, kaleci dışında defans hattımıza ilk transferimizi de bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi bunu direkt stoper ekledik ve 105 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman geçelim yeni etkinliğimize ve bakalım bu sefer hangi etkinliğimiz gelmiş olacak. Ekranlarımızda arkadaşlar muhteşem dönemler etkinliğini görüyoruz. Muhteşem dönemler etkinliği tam olarak kart tasarımını hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar etkinlik kart tasarımı neymiş onu bir görelim arkadaşlar. Yedeklerde bir oyuncu var mı ona bakacağım. İlk öncelikle muhteşem dönemler etkinliğimizi görüyorum bu etkinlik. Şimdi hatırladım. Kadet arama ilk bir diyelim. Şimdi oyuncular bölümüne giriş yaptığımızda bu kart tasarımlı yani muhteşem dönemler etkinliğinden de bir kart var mı diye bakıyorum ama sanırsam
yok arkadaşlar. Gözden bir oyuncu kaçırmadıysam sorun yok. Şimdi o zaman pazardan bir transfer yapabiliriz. En fazla bu arada 119 genlik bir kart alabiliyormuşuz. Yani galiba hemen hemen tüm oyuncular fiyatımıza uygun olacaktır. Vini tabii ki de isim olarak iyi olduğu için fiyatımıza uygun değildi. Kimi de Turuncu Ali falan yokmuş. Turuncu Ali olarak Valverde'nin var mesela. Di Maria'nın varmış. Çok da alta inmek istemiyorum. O yüzden bence Valverde'mizi direkt alalım. 581 milyona 118 genlik kartımıza isteğimizi verdik. Kartımız da hızlı bir şekilde zaten gelmiş oldu. Şimdi o zaman Valverde'mizi de sağ merkezimize ekleyelim ve orta sattığımızı şu anlık arkadaşlar diziliş değiştirmeyeceksek orta sattığımızı bitirmiş olduk. 108 gene kadar da ulaşmış olduk. Şimdi o zaman çarkımıza geçiyoruz ve bakalım bu sefer hangi etkinliğimiz gelmiş olacak. Ekranlarımızda arkadaşlar rekor sahipleri yani son etkinliğimiz var. Son etkinliklerin illaki bir oyuncu vardır. Mesela bu rekor sahipleri etkinlik içerisinde çıkan oyuncu ama bu kahramanlar olarak geçiyor arkadaşlar. Bizim açımızdan çarka ona göre eklerim. O yüzden kadromuzu ekleyemeyiz derken Dunk var. Yani o zaman Dunk ekleyebiliriz. Bizde bir oyuncu olduğu için coins harcamayalım. Coins kasmak çünkü çok zor bildiğiniz gibi. O yüzden direkt Dunk'u transfer yaptık ve 111 gene kadar ulaşmış olduk. Güzel bir şekilde stoperimizin birisi de tamamlanmış oldu. Sağ bek, sol bek ve santrfor kalmış oldu artık. O zaman tekrar çevir diyerek yeni etkinimizi belirliyoruz ve bakalım o etkinimiz ne olmuş olacak? İkonlar geldi. Yani arkadaşlar tüm etkinliklerin ikonları geçerli. Yedeklere girdiğimizde mesela King'i şimdi alabilirdik ama artık Dunk aldığımız için bunu alma bir anlamı yok. Sağ bekte kullanabiliriz ama 114 gene kadar düşüyor. O yüzden almak istemiyorum. Pacho mesela, pardon Pacho ikon değil ki. Eusebio varmış bu arada. İkon bir oyuncu ve Eusebio'nun kartları güzeldir. Eski bir kart ama yani idare eder. Zambarot da varmış bu arada yedeklerde. Sağ bek tam ihtiyacımız var. Başka ikon baktığımız arkadaşlar nelerimiz var diye bakıyorum ama Nesta varmış ama alamayız. Owen var mesela ama Owen'ı almayalım. Bence burada en mantıklı. Bir de coins harcamıyoruz. 117 gen Zambarot'ta sağ bekimize de çok uygun. 110 genini de bu şekilde yapmış olduk. Üst üste bedava bir transferler yapmaya devam ediyoruz. Son iki transferimiz kaldı. Bakalım bu sefer o zaman hangi etkinimiz gelmiş olacak? Ekranlarımıza geldiğinde Top Duos etkinimiz gelmiş oldu. Şimdi bu etkinimizde bir oyuncumuz var mı diye bakıyorum. Gözümden bir oyuncu kaçmadıysa sanırsam yok arkadaşlar. Kaçtıysa da sorun yok arkadaşlar. Şimdi o zaman Top Duos etkinimizden bir transfer yapmış olacağız ama SNT ve sol bek olması lazım o da. Şimdi muhteşem dönemli etkinimizi bir sıfırladık. Etkinimizi seçtik ve kaydet arama dediğimizde ise kartlar bu şekildeymiş. En fazla temeli 116 genlik bir kartlar varmış. Şimdi arkadaşlar fiyatımız uygun. Grimaldo gördüğünüz gibi pazarda varmış ve sol bek açıktır diye düşünüyordum ve sol bek de açıkmış Grimaldo'da. Yani ilk tercihimiz olabilir. Mesela Osimhen alınabilirdi burada. Cunha da sanki SNT açıktı arkadaşlar. SNT açıkmış ve Cunha'nın bir kartını bir kez almıştık ve çok beğenmiştim aslında ama bence buradan Grimaldo'yu aradan çıkaralım. Yani sol bekimizi santrfor rahat rahat bulunabilen bir mevki. O yüzden bence buradan sol bekimizi aradan çıkaralım. Grimaldo'muza isteğimizi verdik. Kartımıza gelmiş oldu. Sol orta saha kart ama alternatif olarak tabii ki de sol bek açık. Çünkü Grimaldo gerçek hayatta bir sol bek kartı bildiğiniz gibi. Grimaldo'muzu ekledik ama beceri puanlarımızı basmamız lazım. Şimdi o zaman buradan hemen becerilerimizi basıyoruz ve buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi sol bekimiz açıldı ve Grimaldo ile birlikte ise genimiz 116 gen olmuş oldu ve şimdi son transfere geçiyoruz ve orada bakalım hangi etkinlik olacak. Görmüş olalım. Tekrar çevir diyerek bakalım son kez şarkımızı çevireceğiz. Sanırsam aynı etkinlik gelmezse derken muhteşem dönemler geldi. Sanırsam buradan bir transfer almıştık. Aynen arkadaşlar, yanlış hatırlamadım. Muhteşem dönemler Valverde'ymiş arkadaşlar. O yüzden yeni etkinlik lazım bize. O yüzden bir kez daha çevirdik. Farklı bir etkinlik gelirse güzel olabilir. İkonlar geliyor. İkonlardan da bir oyuncu almıştık arkadaşlar. O yüzden yeniden çevirmek zorunda kaldık ve bakalım bu sefer hangi oyuncumuz gelecek? Totti 26 geldi. Yani güzel bir etkinlik. Yedeklere girdiğimizde ise Totti 26 etkinliğimiz arkadaşlar. Bir santraforumuz var mı diye bakıyorum. Owen var ama Owen arkadaşlar ikon olarak geçiyor bu videoda. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Santrafor Totti 26 bir oyuncu alacağız. Şimdi pazara giriş yaptık, arama dedik ve turuncu derece zaten seçili. Santrafor seçmeyelim. Belki alternatif olarak SNT olan oyuncular çıksın diye SNT seçmeyelim ve şimdi pardon arkadaşlar etkinliği seçmedik. Bir saniye kaldı ve şimdi etkinliğimizi o zaman Totti 26 olarak değiştirelim. Hemen birazcık alta indik. Totti 26'mızı seçtiğimizde ise kartlarımız güzel oyuncular var ama çok pahalı arkadaşlar. O yüzden birazcık alta inmek zorundayız ve bize bildiğiniz gibi santrfor lazım. Şimdi
Şimdi bakıyorum arkadaşlar, Harry Kane'i gördüm. Alınabilir. Biraz ağır kart olabilir oyun içerisinde. Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum Harry Kane'in kartları ama olabilir. Ronaldo var ama coins'i çok pahalı. Bir oyuncuya 750 milyon veriyoruz. Haaland Leva pazarda yokmuş arkadaşlar. Messi de aynı şekilde pazarda yokmuş. Martinez de aynı şekilde. O zaman Harry Kane tercihimiz olacaktır. Başka bir seçeneğimiz yok. 120 genlik Harry Kane'imize o zaman 549 milyon isteğimizi vererek son transferimizi bu şekilde bitirdik. Kartımız da geldi ve 120 gen Harry Kane'imizi de eklerimize bakalım genimiz son olarak nasıl bitmiş olacak. Yedeklere girdik. Harry Kane'imizi de ekledik ve 120 genlik her etkinlikten bir transfer alarak bence güzel tatlı bir kadro kurmuş olduk. Şimdi bu kadroyla cezalı maç yapacağız. Video başında like istemeyi unutmuşum arkadaşlar. Yeni fark ettim. Siz atmışsınızdır diye düşünüyorum. Atmadıysanız da lütfen like'lara basalım. Abone olmayı unutmayalım. 500 like ulaşalım en az. Efsane videolarda kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Şimdi birazcık antrenman basalım. Beceri puanları basalım oyuncularımıza. Sonra cezalı maça geçelim. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Karşı tarafın ise kadrosuna baktığımızda bu şekilde bir kadrosu varmış. Bakalım bu kadromuzu cezalı maçta yenebileceğiz mi göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek maçımıza Harry Kane'in dokunuşuyla başlıyoruz. Dembele çok rahat bir şekilde geçti ve önü bomboş. Dembele 1-0 yaptı. Santrforları çok tehlikeli ve gördüğünüz gibi çok erken dakikada da 1-0 öne geçirdi takımını. Maalesef oradan Murillo galiba çalımı yedi. Önü de bomboş olduğu için rahat bir şekilde attı. Bu arada defansa geçeceğim. Defansta bence daha güzel bir atak buluyoruz. Dembele, bizim Dembele de geçti. Çok iyisin oğlum. Dembele ikinciyi geçemedi. Maalesef atağımız boşa gitti ama Valverde sen çok iyisin. Şimdi Zamborta aradan can verdi Harry Kane'e. Harry Kane bir kez daha geriye doğru. Niye döndün oğlum? Neyse. Bizde olsun, top ne yeter bize. Zamborta can uzuna. Can uzun sağa doğru döndü. Şimdi Dembele bir kez daha can uzuna. Can uzundan bir çalım geldi mi? Verdik geriye doğru. Valverde. Boşluk arıyoruz ama bulamıyoruz. Valverde şimdi aradan vermeye çalıştı ama yine geçmedi. Kapandı defans. Sağ taraftan yine boşluk buldular arkadaşlar. Bale ve müthişsin oğlum Muslera. Defansa geçiyorum, yine boşluk buldular. Maalesef korneri de atlatsak güzel olur ama güzel bir şekilde atamadılar. Gol sandım. Dembele aradan verdi ama Dunk yetişti mi? Çok iyisin haydır. Hayır penaltı değil. Hayır penaltı değil. Lütfen hakem. Orada penaltı olmaz. Uyarı falan yaptı. Güzel bizdeymiş. Penaltı sandım. Murillo önde çok güzel aldı. Valverde'ye verdi. Valverde şimdi Harry Kane'e. Harry Kane döndü Valverde'ye. Valverde bir kez de Kane'e. Verdik şimdi can uzuna. Can uzuna bir çalım. Şimdi boşluk arıyoruz. Sağa doğru çok güzel gördük Dembele. Arka direğe güzel pas verdi ve Vinicius Junior direkt yapma be Vini. Ya onu nasıl bitiremezsin be? O kadar güzel net pozisyon bulmuşken. Yapma be Vini, yapma be. Şu an çok üzüldüm, dağıldım şu anda. Grimaldo alır mısın? Çok iyisin Grimaldo. Verdik pasını. Haydi oğlum bu sefer gol gelsin. Can uzun verdi Dembele. Dembele'de bir çalım gelmedi ama hala bizde. Güzel Harry Kane verdi tekte gördük. Şimdi arkaya Valverde döndü. Sola doğru verdik mi verdik. Vinicius Junior. Bu sefer kaçırma oğlum ama çalım atamadık bu sefer. Uzaktan mı deneyecek? Hayır pasını verdi ama Zamborta'dan çok iyi bir müdahale geldi. Yanlışlıkla taca attım. Atağa geçiyorum arkadaşlar. Riske gireceğiz. Belki bir gol atarız. Değişiklikler geliyor yine. Hakan giriyor oyuna. Lütfen bir kontra atak bir şey yapalım da golümüzü atalım lütfen. Taş şimdi kullanmayı bekliyoruz. Kullandılar da. Şimdi Igor verme. Pas güzel verme. Murillo çok iyisin. Haydi oğlum çıkalım. Haydi Vinicius lütfen pasını ver. Çok güzelsin. Arada müthiş bir pas. Valverde sağa doğru döndü. Dembele'den bir çalım geldi mi? Dembele yapma oğlum. Alır mıyız? Aldık mı? Hayır. Hayır. Zamborta hızlı bir şekilde alman lazım ama yetişemeyeceğiz. Gol olsa da olmasa da maalesef de oldu. Fark 2'ye çıktı. Mücadele etmeye çalıştık ama kadro farkı biraz olduğu için arkadaşlar mücadelemiz yetmedi. 2-0 yenildik. Maçın oyuncuları da arkadaşlar Igor ve Valverde seçilmiş. Devam et dediğimizde ise istatistiklerimizde bu şekilde olmuş arkadaşlar. Cezamıza geçelim o zaman. Cezalı çarkımıza geldik ve hızlı bir şekilde çeviriyorum. Bakalım arkadaşlar cezamız ne olmuş olacak. Ekranlarımıza geldiğinde 5 tane draft bileti harca ama 5. biletten çıkanı sil geldi. 5 biletimiz hazır. 5 tane de draftımız var arkadaşlar. Hepsinden birer tane açalım. 4 biletimizde ilk 4 bilet arkadaşlar ne kadar güzel bir şey çıkarsa bizim karımızdan ve 5. biletten ne çıkarsa onu sileceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci biletimizi harcıyoruz ve bakalım bu kart neymiş? 112 gen Arabistanlı bir oyuncu. 3. biletimizi açtığımızda bakalım. Bu sefer ne gelecekmiş arkadaşlar? 113 genlik bir oyuncu. Sonraki yani 4. biletimizi açtığımızda ise bakalım ne gelecekmiş arkadaşlar? 113 genlik kaleci ve bu da son bilet. Yani bu paketten ne çıkarsa
sonra onu silmek zorundayız arkadaşlar. Bakalım ne çıkacakmış. 112 gen iyi oyuncu çıktı. Parça değerine de bakalım. 150 parça değerindeki 112 gen stoperi antrenman olarak silerek hem parça zararı hem de oyuncumuzu silmiş olduk. Cezamızı çektik. Like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugün bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.